Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Evet, Lalibomuzun bugün anahtarlık boyunu öreceğiz. Bir öncekinde hatırlatalım. Bu pembeliği örmüştük. 22 santim boyu. Şimdikinde 15 santim boyunda anahtarlığını çalışacağız. Bunun için ben bu Nitmi'nin bunny ipiyle ördüm. Tüylü ipiyle. Biliyorsunuz lavabonun kendi dış kısmı tüylü. Ona uyarak çalıştım. Fakat çekim anında çok zor olacağı için bugün sizlerle kadife ile öreceğiz dış kısmını. Hem de bakalım kadife ile de nasıl duracak onu da görmüş olacağız beraber. İç kısmını yine perya ile öreceğim. Siz de istediğiniz kotonla örebilirsiniz. Sorun değil, marka önemli değil. Bunun dışında isteyenler bu şekilde süsleyebilir taşlarla. Bu şekilde kurdeleler falan farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Biliyorsunuz orijinalinde de böyle her yeri süslüyorlar. Böyle de anahtarlık var. İsteyen takabilir, takmaya da bilirsiniz. Evet, şimdi bilgilerimiz bu kadar. Hemen örmeye başlayalım. İplerimizi alalım. Önce bir kafayla başlıyoruz. Bir yanın ten rengini aldım. Açık renkli alabilirsiniz. Koyusunu da alabilirsiniz. Bu biraz şeye benziyor. Gazzala. Ben bunu bir değiştirip geleyim arkadaşlar. Bu Gazzala. Evet, Peria'nın kotonu aldım. Fark etmez arkadaşlar. Gazzal bir tık daha ince. Eğer boylarını küçük yapmak istiyorsanız Gazzal'la örün. Daha dokusu daha ince dediğim gibi. Kadife olarak da Etrofil Yonca. Bu rengi kullanacağım. Bu sefer yeşil yapalım. Pembemiz var çünkü. Krem de var. Evet, şimdi ten rengimizle başlayalım. Şöyle yarımlarımı değerlendireyim. Tığ olarak yine 2 tane tığ kullanacağız. Kolor Peria için, koton için 2.20, kadifeyi de 4 milimle yapacağım. Şimdi kafamızı yapalım önce. 6 tane zincir çekelim. Yuvarlak yapmayacağız. Kafamızı dikdörtgen bir kafa olduğu için diğerinde aklıma öyle gelmemişti. Şimdi insan ördükçe çünkü daha yeni fikirler çıkıyor. 6 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Hemen bir atlıyoruz. İkinci zincirin içine 3 tane sık iğne. Üç zincire tek batalım. 2, 3 ve son zincire 3 tane sık iğne. Evet, köşemizi döndük. Şimdi burada kalan 3 zincire de tek batıyoruz. Hemen karşısına denk geliyor zaten. Ve birinci sıramızı bitirdik. 3, 6, 9 ve 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi araya ip takalım sıra başımız için. Evet, ikinci sıradayız. 3 ilmeğimize peş peşe çift batalım. Üç tane arttırmış oluyoruz. Üç tane tek, diğer köşeye geldik ve yine üçüne peş peşe çift batıyoruz. 3 tane peş peşe arttırıyoruz yani. Evet. 3 burada, 3 de burada arttırdık.
Geri kalan 3 taneye tek batalım. İkinci sıramızı tamamladık. 18 sık iğnemiz oldu. Şimdi ipi bu tarafa aldık. Üçüncü sıraya başlıyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Tekrar çiftlerin içine çift yaptık. 4 tane tek batalım. 1 2 3 4, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Evet. 3 yine burada arttırdık. 3 de burada, toplam 6 arttırma. 3 tane tek batıyoruz. 24 sık iğneye ulaştık. Evet, 4. sıradayız. İpi bu tarafa aldık. 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Evet, 3 artışımı yaptım. 2 tek, bir arttır. Şimdi 5 tane tek batıyoruz. 4, 5 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Evet, arttırmaların içine artırma yapacaksınız. Toplam yine 6 arttırma yaptım. 3 tek yapıp sıramızı bitirdik. 4. sıramız bitti. Evet, 30 sık iğnemiz oldu. 5. sıradayız. 3 tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır. Evet, birinci köşenin artışını yaptık. 6 tek yapalım. 4, 5, 6 tane tek yaptık. Bir arttır, 3 tek, bir arttır, 3 tek, bir arttır. Geri kalan yine 3 taneye tek batıyoruz. Evet, 5. sıramızı tamamladık. 36 sık iğnemiz oldu. Şimdi 6. sıradayız. 4 tek, bir arttır, 4 tek, bir arttır, 3, 4, tekrar 4 tek, bir arttır. Şu arada 7 tane yapalım, geliyorum.
Evet, 7 tane tek battım. Yine diğer köşeye geldim. Yine arttırmanın içine arttırma yapıyoruz. Bir arttırdım. 4 tek. Bir arttır. 4 tek. Bir arttır. Ve kalan 3 taneye tek batıyoruz ve bitirdik. Daha küçük yapmak isteyenler burada sonra arttırmasın, düz örsün. Biz bir sıra daha düz arttıracağız. 7. sıradayız. Evet, 42 sık iğnemiz oldu. Şimdi son sırada, yani 7. sırada 5 tek bir arttır yapalım. Aynı tekrar yapalım. 5 tek bir arttır. 5 tek bir arttır. 8 tek düz örüyoruz. Tekrar arttır. 5 tek 1, 5 tek 1, 3 tek yaparak bu sıramızı bitirelim. Evet, 7. sıramızı tamamladık. 48 sık iğnemiz oldu. Şimdi arkadaşlar 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne düz öreceğiz. Hemen ilk ilmekten başlayalım. Her ilmeğe tek batalım. Toplam 10 sıra. Evet, 10 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi azaltmaya geçeceğiz. Aynı arttırdığımız gibi azaltalım. 5 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5 tek, bir azalt. Tekrar 5 tek, 3, 4, 5, bir azalt. Tekrar 5 tek, 3, 4, 5, bir azalt. Evet, zaten gidişatı gibi belli arkadaşlar. Burada arttırmıştık mesela. Aynı yerde de azalttık. 3 azalttık. 8 tane tek batıyoruz. 7, 8 tek, yine bir azalt, 5 tek, 4, 5, azaltırken öndeki 2 katı alıyoruz. Hiç örmeyen bir arkadaşımız denk gelmiş olabilir. 2 tane katı aldım, azalttım. Tekrar 5 tek, 3, 4, 5, bir azalt. Toplam 3 tane, yine bu toplam 6. 3 burada, 3 diğer tarafta. Geri kalan 3 taneye tek batıyoruz. Evet. 42 sık iğneye düştük. Şimdi arkadaşlar bundan sonra aynı devam edelim. Tek tek göstermeyelim. 5'ti. Şimdi 4'e düştük. 4 tek bir azalt. 4 tek bir azalt. Arası 7 zaten. 4 tek bir 4 tek. Aynı devam edecek. Bir dahakine 3 tek bir azalt. 3 tek bir azalt. Daha sonra 2 tek bir azalt. Kafamızı sıfırlandırana kadar azaltmamızı devam edelim. Tabii ki arada elyaf da dolduralım. Evet, kafamı en son bir tek bir azalt yaptım. Bir tek bir azalt. 18 sık iğnem kaldı. Elyaf doldurdum. Doldururken de
Dikdörtgen olması için şu tarafa doğru şekil verin arkadaşlar. Hep ortaya yaparsanız yuvarlak olur yine. Şöyle hafifçe elyafı yanlara yaptım. Dikdörtgen bir görüntü verdik. Şimdi geri kalanların hepsini azaltacağız. Bir seferde azaltacağız. Peş peşe azaltalım. Hiç atlamadan, sık iğne örmeden hepsini azaltıyoruz. Evet, azaltmamızı bitirdik. İpimizi biraz uzun kestik. Şimdi bu boşluğu kapatmak için her ilmekten ön kattan alalım. İçinden geçirip burayı da çekerek kapatalım. Şöyle kapattık. Gördüğünüz gibi. Sonra bu ipi de içeriye çekerek saklayalım. Şimdi hemen kafamızın dış kısmını örelim. Evet, kafamızın dış kısmını kadife ile örüyoruz. Birebir aynı yapacağız. O yüzden göstermemize gerek yok. Yine 6 zincir çekip 3 tek 3 arttır 3 tek 3 arttır şeklinde birebir örelim. Bununla yaptığımız gibi. Daha sonra bu 1 2 en son 3 tek, şöyle bakalım şurada, en son 2 tek 1 arttır 2 tek 1 arttır yapacaksınız. Daha sonra 1 2 3 4 sıra düz öreceksiniz. Evet, en son 30 tane sık iğnemiz olacak. 30 sık iğne. Daha sonra 4 5 6 7. sıralarımızı düz öreceğiz. Şu şekilde 1 2 3 4 sıra arttırdık. 5 6 7 8 düz. Yine de siz bunu kontrollü yapmanız lazım. Giydirmeniz gerekiyor. İpinize göre değişebilir. Bazı iplerin dokusu çok yumuşacık olduğundan incelir. Bazı daha toktur. O yüzden böyle giydirdiğinizde böyle oturması lazım. Arkadaşlar, eğer bol geldiyse ne yapacağız? Bir sıra eksik yapın. Dar geldiyse bir sıra yine arttırın. Bu şekilde ayarlayın. Kulağımızı yapalım şimdi. Bu şekilde. Kulak için önce şöyle ipi sabitliyoruz. İki zincir çektim. Bir atlıyorum. İkincinin içine 5 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 5. Araya ip koyalım. Evet, ikinci sıradayız ve her ilmeğe çift batalım. 5 tane ilmeğimize bu birinci çift, iki,
üçüncü, dört ve 5. 5 tane çift battım. Sayım 10 oldu. Şimdi 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. 3, 4 ve 5. sıralarımızı. Her ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. Evet, kulaklarımızı da bitirdik. Şimdi arkadaşlar bunu biraz önce ördüm. Çekim dışında ördüm. Bunu da çekim anında ördüm. Çekim anında kendimi biraz kasıyorum. Çok sıkıyorum. O yüzden bakın sıkış oldu. Bu daha rahat oldu. Gevşek oldu. Yani o yüzden de el farkı gördüğünüz gibi daha saniye dakikalı içinde bile değişebiliyor. Sizin de o yüzden elleriniz değişebilir. Bakın daha güzel oldu aslında sıkış olan. Bu şekilde. Şimdi kulaklarımızı da bitirdik. Şimdi gövdeye geçiyoruz. Hemen kadife ipimizi alalım. İpimizi sabitledik. 6 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şu anki yapacağımız kafamızın şu arkasındaki aynısı olacak. Eğer hani buradakini hani anlayamazsanız buradan bakabilirsiniz. Aynısı gidişat. O da 6 zincirdi. Bu da 6 zincir. Bir atlıyorum. İkinci zincirimin içine 3 tane sık iğne. 3 zincire tek batalım. 1 2 3. Son zincirimize yine 3 tane. Evet, köşemi döndüm. Şimdi zincirimizin buradaki 3 zincire de birer tane sık iğne. Evet, birinci sıramızı yaptık. 12 tane sık iğnemiz oldu. İpimizi takalım. İkinci sıraya geçiyoruz. Bu 3 tane sık iğneye peş peşe arttırıyoruz. Bu birinci arttırma. Yanındakine ikinci arttırma. Yanındaki sık iğne yine üçüncü arttırma. 3 tane tek. 1 2 3. Köşeye geldik. Bu 3 tane yine çift batalım. Bu birinci çift, ikinci çift, üçüncü çift. Evet, peş peşe arttırdık. 3 burada, 3 burada, 6 arttırma. Kalan 3 taneye tek batıyoruz. İkinci sıramızı tamamladık. 18 sık iğne oldu. İpimi bu tarafa aldım. 3. sıraya başlıyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Evet, 3 arttırma yaptık. 4 tane tek batalım. 1 2 3 4. Bir arttır, çift battım, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Evet, alt arttırmamı tamamladım. 3 tane tekle sıramı bitirdim. 3. sıramızı bitirdik. 24 sık iğnemiz oldu. İpimi bu tarafa aldım. Şimdi 4 ve 5. sıralarımızı eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğe bir sık iğne
yapıyoruz. Evet, bir sıra daha düz ördüm arkadaşlar. Çünkü ipten, dediğim gibi, iplere göre değişiyor. 2 sıra buna göre azdı. Bu daha pofidik olduğu için bakın çok farklı oluyor. Bunda 2 sıra yapmıştım. Bunda 3 sıra şu an yaptım. Siz bir sıra daha bile örebilirsiniz eğer, dediğim gibi, çok mesafesi size de kısa geldiyse. Şimdi azaltacağız. 7. sıradayız. Bir tek, bir azaltalım. Bir tek, bir azalt. Bir tek, bir azalt. 4 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir azalt. Bir tek, bir azalt. Bir tek, bir azalt. 3 tane, 3 burada, 3 burada azalttım. Kalan 3 taneye tek batıyorum. Evet, gövdemizi, şurası azalttığımız yer, 7. sıra. Azalttıktan sonra 2 sıra düz örüyoruz. 8 ve 9. sıralarımızı 18 sık iğne ördük. Gövdemiz de bitti. Şimdi ayaklarımızı, sayılarını vereceğim. Yine zincirin içine 5 sık iğne yapıyoruz. 2. sırada hepsine çift battık. 10 sık iğne oldu. 3 ve 4. sıralarımızı düz örüyoruz. 10 sık iğne. 2 tane hazırlayalım. Kolumuzu yapalım şimdi. Kolumuzu da yine 5 ile başlayalım. Ben örüp geliyorum. Evet. 5 sık iğnemi ördüm. Sırayım için ipimi taktım. 2. sıramda bir çiftle başlıyoruz. Bir artırmayla başladım. Bir tek, bir artır, çift yaptım. Bir tek ve bir, en son bir yine arttır. Sayım 8'e çıktı. Kolu yapıyoruz. 8. Şimdi 2 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet, 2 sıra düz ördüm. İçine minnacık bir elyaf koyuyorum. Olmasa da olur. Sorun değil. Çok açık zaten. Belli belirsiz. Açık bir tokluk versin diye. Ve kolumuzu kapatıyoruz. Şöyle tuttuk. Hemen karşısına gelen ilmeği de batıp sık iğne ile örerek burayı kapatıyoruz. Bir zincir ve kopardık. Bu ipi de şuradan girip içine çekelim. Evet, kollarımız da hazır. Bütün parçalarımız hazır sanırım. Geriye kolu, şu eli, ayak altı ayağı kaldı. Kulağımız. Şimdi bunları yapacağız. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ben bir tane deneyip geliyorum. Çünkü bu ipte yaptığım için daha değişik yapmıştım. Bakalım buna da uyacak mı o teknik. Evet, elimi denedim arkadaşlar. Burada da aynı böyle yapmıştık.
Böyle küçük minik bir el. Şimdi beraber yapalım. Koton ipimizi alıyoruz. Önce ipi şöyle sabitleyelim. Evet, elimizi aldık. Şu köşeden başlıyoruz. Şuradan ilk sıramızda, birinci sıranın şöyle yandan giriyorum. Şöyle ilmek kaydırdım. Bu sırayı ilmek kaydırıyoruz. Bakın tekrar aynı yere batıp yanındakinden çıktım. İlmek kaydır. Tekrar aynı yere bat, yanındakinden çık. İlmek kaydır. 2 oldu. Aynı yere batıp yanındakinden biraz dikkat istiyor. Yanındakine battım. İlmek kaydırdım. Aynı yere bat. Evet. Bir, iki, üç sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle batıp aynı yere geldim. 7 tane ilmek kaydırdım. Şimdi hepsine şöyle bir tek yaptım. Yanındakine çift. İlmek kaydığınız yere batıyoruz. Bir tek, yanındakine çift. Bir tek, bir çift. Bir tek. En son bir tek. Şimdi her ilmeğe tekrar bir tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4. Evet, toplam 10 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi ilk baştakine batıp ilmek kaydırdım. Şimdi bu sıramızda bu arayı hem kapatacağız hem parmak yapacağız. Şöyle 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Hemen 1, 2, 3. Şuraya batıyorum. Karşıya batıyorum. Sık iğne yaptık. Tekrar 3 zincir. Yanındakine batıyorum. Karşıya sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Yanındaki karşı 3 parmak oldu. 1, 2, 3. Tekrar kapattık. Bu şekilde parmağımızı yaptık. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimizi keselim. Evet, böyle de ellerimizi yaptık arkadaşlar. Bunu da şöyle çekelim. Şuradan bir yerden ipleri içeriye çekelim. Evet. Evet, ellerimiz de hazır. Şimdi ayaklarımıza geldi. Evet, şimdi ayağımızın taban kısmını yapalım. Şu şekilde 4 tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç, 4 zincir. Şimdi bir atlıyorum. Yanındakine 3 tane sık iğne. Bir tane tek.
Son zincirime yine 3 tane. Evet, son zincire bir sık iğne. Evet, birinci sıramızı yaptık. 8 tane sık iğnemiz oldu. İkinci sıramda yine 3 tane peş peşe arttıralım. Bu birinci. İkinci ve üçüncü. Bir tane tek batıyoruz. Diğer köşemize de yine 3 tane peş peşe arttıralım. Birinci, ikinci, üçüncü. Son sık iğne tek battık. 2 sıra yaptık ve bitiriyoruz. 14 tane sık iğnemiz var. Şimdi şuraya bir ilmek kaydıralım. Bu tabanımızdı. Şimdi parmaklarını yapalım. 3 zincir çekiyorum. 3, yanındakine batıp ilmek kaydırdım. Yine 3 zincir, yanındakine batıp ilmek kaydır. 1, 2, 3 zincir, sıradakine ilmek kaydır. Yine 1, 2, 3 zincir, sıradakine batıp ilmek kaydırıyoruz. Şurada kaydırıp bir zincir çekip tabanı bitirdik. Ayağımızı. Evet, bu da tamam. İpleri de arkaya, iç kısmına saklayalım. Evet, şimdi kulağımızın iç kısmını örelim. 15 tane zincir çekeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çektim. 2 taneyi atlıyorum. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bu 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne, 3 tane zincire çift batalım. Bu birinci çift, ikinci çift ve üçüncü. Köşemizi dönmüş olduk. Kalan 5 taneye tek batıyoruz ve bitiriyoruz. Evet, ipimizi koparalım. Evet, bütün parçalarımızı ördük. Şimdi yüzümüzü yapacağız. Bu arada kulakları bir sıra söktüm arkadaşlar. Çünkü ipe göre gerçekten değişiyor örnekler. Beğenmedim. Zaten örerken de videonun üstüne yazıyorum tam sayısını. Burada işte arttırdıktan sonra 3 sıra düz örmüştük. Şu an 2 sıra örmüş oldum. 2 sıra düz. Daha böyle daha iyi oldu. Dediğim gibi değişiyor şeylere göre.
İpin dokusuna göre. Evet, şimdi yüzümüzü yapacağız. Şöyle gözlerimi hazırladım. Bir önceki zaten bunda lavabodaki gibi aynı her şeyi yapacağız. Bunun sadece santim olarak daha az beyazımız 1,5 1,5'a 1,5'tan biraz daha az kestim. Uçlarını yuvarladım. Siyahı da bu da 1 santime neredeyse 1 santim civarı siyahı kestim. Şimdi bunları böyle yapıştıralım. Kumaş yapıştırıcımızla. Ben bunları yapıştırıp geliyorum arkadaşlar. Diğer videodan da bakabilirsiniz. Önce şu siyahla beyazı yapıştıralım. Şöyle bol yaptım. Şu şekilde ortalıyorum. Daha sonra yüzümüze yapıştıracağız. Evet, önce burnumu tam ortaya yapıştırdım. Burun kesmeyi de yine diğer videodan bakabilirsiniz. Şuradaki son arttırmamız. Buradan sonra 2, 4, 6 ve 5. sıranın ortasına, tam ortaya yapıştırdım. Şimdi gözümüzü yapacağız. Bunu da hemen şöyle ayarlayalım. Burun hizasına şuraya yapıştıracağım. Evet, yapıştırmak için kumaş yapıştırıcısı veya soğuk silikon kullanın. Sıcak silikonla yapmayın. Sıcak silikonu kollara falan yaparken yapacağız. Şöyle arada bir sık iğne olacak şekilde yapıştırdım. Evet, şimdi ağzımızı yapalım. Şimdi gözümüzün şöyle tam ortasından belirleyelim. 2 sık iğne, bakın 1 2 şurası. Burası da yine burayı takip edelim. Aynı olsun. 1 2. Buraya ağzımızı yapalım. Şöyle iç kısımdan girdim. Burayı daha sonra yapıştıracağız. Evet. Diğer belirlediğimiz yere batalım. 1 2 3 4. Burada da 1 2 3 4. Şuraya şöyle belirleyelim. Buraya battım. Şu iğneyi koyduğum yere burundan sayıyorum. 1 2 3 oluyor. Bu şekilde ağzımız. Şöyle top iğnelerle de şekil verelim. Şöyle bir tutturup dikelim arkadaşlar.
iplerin içine batarak dikiyoruz. İpin içine batıyorum. Tekrar içinden geçerek tutturuyoruz. Evet, bu şekilde hepsini dikelim arkadaşlar. Buradan karşıya geçiyorum. Eşit olmasına dikkat edelim görüntü olarak. Evet, dişlerimi de hazırladım arkadaşlar. Yine keçeyle yaptım. 7-8 santim civarında, yani ağzımızı ölçüyoruz. 1 santim eninde kestim keçemi. Daha sonra dişlerini yaptım. Diğerini çok ince ince yapmışım. Normalde daha büyük dişleri orijinaldeki, onun gibi kestim. Şimdi bunu da yapıştıralım. Evet, yapıştırırken de ağzımızın hemen altına gelsin. Yani ipimiz, yaptığımız ip siyah olan gözüksün. Bu şekilde yaptık. Böyle de yapabilirsiniz. Bu daha inceydi. Bu daha şeyindekine benziyor. Veya şu da şu şekilde. Ben karar veremedim artık. Hangisini beğenirseniz o şekil yapın arkadaşlar. Evet, dişlerimize tamam. Şu kaşlarımızı da yine yapalım. Evet, kaşımızın hemen gözümün dibinden şuradan çıkıyorum. Birinci yapmıştım. Şu iki sık iğneye işleyeceğiz arkadaşlar. İki sıra. Pardon, iki sık iğneyi. Şimdi aynısını bu tarafa yapıyoruz. Kalınlaştırıyoruz yani. Evet. Bu şekilde yaptık. Yandan çıkalım. Evet, kıvamımızı da bitirdik arkadaşlar. Sıra birleştirmeye geldi. Birleştirirken genelde sıcak silikonla yapıştıracağım. Sadece kafa ve gövde kısmını dikeceğim.
Siz isterseniz bütün parçalarını dikebilirsiniz. Şimdi önce silikonum ısınsın. Şöyle boşluklarımı tekrar bir doldurayım. Gövdemin. Evet, önce kulağımızın şu iç kısmını yapıştıralım. Tam dibe gelecek şekilde bu şekilde ayarlayalım. Burası tam dibe gelsin. Evet. Şimdi kulağımızı yapıştırıyoruz. Şöyle bastıralım. Ve silikonumuzu da iyice ısıtalım arkadaşlar. Yaparken. Bunu da yapıştırıp geleyim. Evet, kulaklarımızı da yapıştırdık. Ve artık kafamızın içine de yapıştırabiliriz. Şöyle ayarlayalım. Şu yanlar gözükecek şekilde. Şöyle dikdörtgen olsun. Evet, şimdi bacağımızı yapıştıracağız. İçine biraz elyaf doldurdum. Önce bacağımı yapıştırıp daha sonra ayağını da ona göre yapıştırırız. Şöyle düz tutalım ve yana doğru gelecek şekilde bastırıyoruz. Ayağını da ona göre şöyle ayağını da böyle yapıştırdık. Aynısını da karşı yapalım. Evet, bacaklardan sonra gövde ve kafamızı dikelim. Tam şöyle ortalıyorum. Bu şekilde. Bir kafadan bir gövdeden dikiyoruz. Aynı şekilde bacakları da kolları da dikebilirsiniz.
Evet, kafamıza diktik arkadaşlar. En son kollarımızı da yapıştırıp videomuzu bitirelim. Hemen tam şöyle ortaya yapıştırıyorum. Boyun ve kafa arasına bastıralım. Evet, kollarımızı da yapıştırdık ve anahtarlığına taktım arkadaşlar ve bitirmiş olduk. İki anahtarın boyları da aynı oldu. Yani kadifeyle de boyuncağımızda kadifeyle örebilirsiniz. Aynı boyda oluyor. Ölçtüğümde 15 santim, bu da 15 santim. Evet, anahtarlığımızı bitirdik arkadaşlar. Bunu süslemiştim bu şekilde. İsteyen bunu da süsleyebilir. Şöyle aksesuarlar takabilirsiniz. Şöyle ya da böyle de bırakabilirsiniz. Size kalmış. Evet, videomuzun sonuna geldik. Ben yine biraz geç saat oldu, yorucu oldu. Evet, kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.